Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bu küçük minik bebeğimizin 4. bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi bebeğimizin en son saçlarını yapmıştık. Ben biraz gösterip bırakmıştım. Şimdi ben tam ortayı çizmiştik. Ve her sık iğnenin içine 2 tane yapacaktık. Biri bu tarafa, biri bu tarafa. Bunları böyle ayıracağız. Tam ortasına şöyle ve ondan sonra ön kısmı da şu kadar bir kısma önde. Buraya da saçlarımı yaptım. Bakın şuraya kadar. Burası da bura. Evet, bu model için geçerli arkadaşlar. Saçlarını böyle yapmak istiyorsanız. Eğer topuz yapmak istiyorsanız da arka ortayı hiç yapmayacaksınız. Bütün yüzün yuvarlak bir şekilde çevreleyeceğiz. Şöyle topladığımızda bunlar yukarıya doğru, buralar kapalı olacak. Şimdi bu modelde sadece bu şekilde yapıyoruz. İki yandan saçlarımızı bağlayacağız. Şu şekil. Şimdi güzel bir ayarlayayım ben. Sonra bunları bağlayalım. Evet, saçlarımı bu şekilde ikiye ayırdım arkadaşlar. Arkayı da öyle. Şimdi bu saçımda dümdüz gelmiştim. Saçın kalınlığı normaldi. Fakat bu daha kalın. Bu tiftik daha kalın arkadaşlar. O yüzden yüzünü biraz açmak istiyorum. Ve şu şekil biraz döndüreceğim. Şimdi şekil vereceğim yani. Böyle döndürdüm. Ve şimdi şöyle yandan biraz elimden kaçtı. Şu yandan saçlarımı bağlayacağım. Siyah iple güzelce bağlayalım. Bir kere daha gidelim. Sonra kurdeleyle tekrar bağlayacağız. Şimdi bu ön bağlama. Evet, saçlarımı güzelce bağladım. Şimdi fazlalık olan saçlarımızı keseceğiz. Şu uç kısım gördüğünüz gibi büyüklü küçüklü ve en kısa olan kısımdan bu şekil keselim. Diğer tarafta aynı. Evet, elbisemiz için bu sefer farklı renkler yapacağım arkadaşlar. Peria'nın Everest Mercerise ile örüyorum. Çok güzel bir dokusu var. Elbise de harika oldu. Eğer elinizde yoksa Alize Cotton Gold gibi veya ihraç kotonları olabilir. Yarn ark olabilir. Bu tür ipler de yapabilirsiniz. Ama sayılarımız o zaman değişmekte. Şimdi mesela üstünü beyazla yine başlıyorum. Ve 50 tane zincir çektim. Şimdi size göstermek için tekrar Alize ile de çektim. Alize Cotton Gold'la da çektim. Ve şöyle ölçtüğümde gördüğünüz gibi şu kadar 1, 2, 3 zincir fazla gelmekte. Sayıları aynı. Fakat kalınlığı yüzünden daha uzun olmakta. O yüzden siz 3 taneyi sökün. Yani böyle iplerle başlayacak olanlar kaç oluyor? 47 ile başlasınlar. 47. Evet, 50 oluyor toplam. Evet, 47 sık iğne ile başlasın. Ben 50 ile başlıyorum. Peria, Everest, Mercerise örecek olanlar ya da ona benzeyen işte Katanya veya Giza gibi ipler, bunlar birbirine benziyorlar. Tığımda 2 milim. Evet, elbise yaparken yapmak istediğiniz model kadar zincir çekiyorsunuz. Şimdi ben böyle yakası açık böyle bir elbise tasarlayacağım için zincirimi ona göre ayarladım. Bakın şöyle
tuttum. Omuzlarına böyle açık olsun istediğim için bu şekilde zincirimi çektim arkadaşlar. Daha kapalı olsun isteseydim o zaman daha az çekecektik. Şu şekilde ayarlayacaktık. Düğme paylarını da koyarak bu şekilde yapacaktık. Bunlar da pratik olsun, aklınıza bulunsun. Şimdi 50 zincir çektik ve birinciyi atlıyorum. İkinci zincirimin içerisine ikinci ve bütün zincirlerimin içerisine tek sık iğne yapıyorum. Tek batıyorum. Yani bir taneyi atladığım için 49 tane sık iğneye tek batıyoruz. Sıra sona kadar hepsine tek batalım. Bu şekilde devam edelim. Evet, elbisemizin birinci sırasını yaptık arkadaşlar. 49 tane sık iğnem var. Şimdi ikinci sıramızdayız ve buradaki kol yerini yapacağız. Bir zincir çekip dönüyorum ve ilk sık iğnemin içerisine çift batıyorum arkadaşlar. Bir ve iki. 2 tane sık iğne yaptım. 7 tane sık iğneye tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 10 tane sık iğne atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11.'ye batıyorum. Evet, kol yerini ayırdık. Şimdi bununla beraber toplam 13 tane sık iğne yapıyoruz. Bu birinciydi. 2 3 Evet, 13 tane sık iğneye tek battım. Yine 6 zincir çekiyorum. 3 4 5 6. Yine 10 tane atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11.'ye batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane tek battım. Son kalan sık iğneme yine çift batıyorum. Düğme deliği yapmayacağız arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde oyasını gideceğiz. O zaman yapacağız düğme deliklerini. Şimdi hep düz örüyoruz. Yine bir zincir çekip döndüm. Ve hepsine tek batıyoruz. Zincire kadar tek batalım. Daha sonra zincirin üzerine de sık iğne yapacağız. Şimdi 8, burası 9 oldu. Bir tane köşelerde başlangıç ve sonlarda birer tane arttırmıştık. Evet. Şimdi buraya kadar hepsine tek battık. Şimdi 6 zincir çekmiştik. Onlara da 6 tane sık iğne yapıyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Tabii ki batabilirsek. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimin hepsine tek battım. Tekrar devam ediyorum. Sıra sona kadar aynı şekilde hepsine tek batıyoruz. Evet, 3. sıramızı bitirdik ve toplam 43 tane sık iğnemiz oldu. 4. sıramızdayız. Bir zincir çekip dönüyoruz ve ilk başladığımıza çift batıyoruz. Başta ve sonda hep çift batacağız.
Gövdemiz genişlesin diye. Şimdi sıra sonuna kadar hepsini tek batalım. En sondakine çift batacağız. Evet, en sona geldim ve son sık iğneme çift batıyorum. Şimdi başta ve sonda birer tane arttırdığımız için 43'tü, 44 ve 45 oldu sayımız. Yine bir zincir çekip dönüyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Diğer sırada yine başta ve sonda arttıracağız. Evet, bluzumu 12 sıra ördüm arkadaşlar. Şu zincirden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra. Burada bir arttırdım, bir sıra düz ördüm, bir arttırdım, bir sıra düz ördüm. Sonra üst 2, 4, 6 sırada düz ördüm. Hiç arttırmadım. 50 sık iğne olana kadar arttırmalarımı şuradaki yaptım. Sonra da dediğim gibi 2, 4, 6 sıra düz ördüm. Bebeğinizi ölçerek yapın bunları arkadaşlar. Sizin belki ipinizden, tığınızdan, el farkından büyük veya küçük olabilir. Şu şekilde olacak. Üst üste gelmeyecek. Çünkü daha sonra tekrar sık iğne ile düğme yeri yapacağız. Bu şekil kavuşacak yani. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi bu sıramda arkadaki tek kattan öreceğiz. Yani BLO olarak yapacağız. Arkadaki şu tek kattan. Yani şöyle içine batıyorduk ya normalde. Böyle değil. Şuradaki üstteki katlar var. Öndeki değil, arkadaki tek kattan örüyoruz. Bu şekilde. Daha sonra öndeki kata, şuradaki öndeki tek kata da elbisemizi yapacağız. Onun yerini hazırlamış oluyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde arkadan örelim. Evet, sıra sonuna kadar arkadan BLO'dan ördük. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Tığımı üzerine aldım. Artık sık iğne yapmıyoruz. Bir atlıyorum. İkinciye trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Tığımı üzerine alıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye batarak trabzan yapıyorum. Yine 2 zincir. 2 tane atlıyorum. Tekrar 2 atla. 1, 2. Üçüncüye. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim. 2 zincir çekip tığımızı üzerine aldık. 1, 2 atlıyoruz. 3. Böyle trabzan yapıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Şimdi şu şekil iki ucu birleştiriyoruz. Bakın iki ucu birleştirip şuradan üçüncü zincirimle batıyorum. İlmek kaydırıyorum ve birleştirdik. Şimdi 3 zincir çekip şu boşluğa batıyoruz. Tekrar 3 zincir boşluğun içine batıyoruz. 3 zincir tığım üzerine alıyorum. Boşluğa batıyorum. Yine 3 zincir tığım üzerine alıyorum. Boşluğa batıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı. 3 zincir tığınızın üzerine alın. Boşluğa batın.
trabzan olarak örün. Evet, sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim. En son 2 zincir, 3 zincir yapıp ilk başladığıma batarak şu zincirin içine batacağım. Battım. İlmek kaydırdım ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde elbisemiz beyaz kısmı bitti. Şimdi renkli kısmına geldik. Ben kırmızı ile yapacağım. E, üstteki kırmızı, alt parçada siyah yapacağım. Siz de istediğiniz renklerde, ister aynı bu renklerde yapın, ister mavi pembe yapın. Çok farklı farklı. Elinizde olan iplerle değerlendirin arkadaşlar. Evet, şimdi bir önce de belli oil yerine hazırladığımız yerden başlayacağız. Burası tersi, buradan yapacağız. Şuradaki iplerimize trabzan yapacağız. Evet, sabitleme zinciriyle başlıyorum. İpimi sabitledim. Hemen birinci katından tek katlara tutturdum. 3 zincir çektim ve trabzan yapıyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz ve iki kere de çıkıyoruz. 1 2. Tekrar yanındakine 1 2. Tığın üzerine alıyoruz. Batıp çıkıyoruz ve 1 2. Şöyle yapalım. Daha iyi gözüksün. Evet, tığımın üzerine alıyoruz. Buradaki tek kata içine 1 2. Evet, her ilmeğin içine 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 2. Tekrar yanındakinin içine 1 ve 2. Sıra sonuna kadar böyle her ilmeğin içine çift batıyoruz. Bu arada kızlar da beni yalnız bırakmıyorlar. İkisi de yanıma geldi. Burada yatıyorlar yanımda. Minnoş, Minnoş, Miza. Tontişler bayağı kilo aldılar, kocaman oldular. Minnoş, kızım, aşkım. Teyzeleri ve kardeşleri bay bay yap. Miza. Miza uyuyor. Hadi bakalım, bu kadar yeter. Devam edelim biz. Yaramazlık yapmayın bakayım. Hadi odanıza gidin siz. Hadi odanıza. Bak bak bak. Bak. Hiç anlaşamıyor bunlar. Minnoş. Minnoş çok fena. Minnoş. Hadi yeter artık. Evet, sıra sonuna kadar her bir ilmeğin içine çift battık arkadaşlar. Ve daha önce 50 idi. Hepsini çift batınca 100 oldu sayımız. Şimdi burada ipi bir daha ip takmamak için oyamızı yapacağız. Hem düğme deliklerimizi açacağız. Onun için 3 zincirle tekrar geri dönüyorum. 3 zincir çektim. Aynı dibine battım. Bu şekilde ve düğme deliğini yapacağız. Her bir sık iğne içine tek batıyorum. Bakın 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 3 4
5 düğme deliği yapacağız. Düğme deliği için düğmeniz büyükse daha fazla da çekebilirsiniz. Şu an ben 5 tane çektim. Benim düğmelerim küçük. 5 zincir çektim. Aynı yere bir daha batıyorum. Ve bu şekilde düğme deliğini oluşturdum. Tekrar devam ediyorum. Her bir sık iğneye tek batıyorum. Bu şekilde. Oyası olmuş oluyor. Şimdi bir tane daha batalım. Şimdi tam uca geldiğimde ikinci düğme delimi yapacağım. 3, 4, 5 zincir. Aynı yere battım. Buradan şimdi şu köşelerde bir tane daha batacağım. Rahat dönsün diye. Evet, köşemizde döndük. Şimdi üzerine devam ediyorum. Her bir sık iğneye tek batıyorum. Sıra sona kadar aynı devam edeceğiz. Yani buradan devam edip ta aşağıya kadar hepsine tek sık iğne yapacağız. Evet, elbisemizin bütün kenarlarını dolandık, bitirdik. Şimdi başa geldik. Şimdi burada şuraya sık iğne yaparak birleşeceğiz. En uca baş geldik. Buraya da sık iğneyle geldi. Şimdi arkadaşlar elbisemizin iki ucunu birleştireceğiz. Diğer iki uçla burayı birbirine sık iğne ile birleştirdik. Bundan sonra döne döne öreceğiz. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Şimdi aynı yere batıyorum. Aynı yere batalım. Delik olmasın orada. Evet, bu şekilde hepsine tek batacağız. Toplam 4 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Yani bununla beraber 5 oluyor. Bu birinci örmüştüm. 4 tane kaldı yani. 4 sıra daha döne döne düz öreceğiz. Döne döne derken şuraya geldiğimizde yine ilmek kaydırıp birleştireceğiz. Oraya tekrar geldiğimde göstereceğim. Şimdi hepsine tek batalım. Evet, ikinci sıramın sıra sonuna geldim ve ilk başladığımızın üzerine batarak ilmek kaydırdım. Bu şekilde birleştirdik. Yine 3 zincir çekiyoruz. Tığımız üzerine aldık ve aynı dibine batarak bu şekilde trabzan yaptık. Ve bundan sonra yine aynı şekilde 3 sıra daha böyle düz öreceğiz. Yani her ilmeğin içine bir tane batacağız. Evet, eteğimizi 5 sıra düz ördük arkadaşlar. Daha doğrusu 4 sıra düz ördük. Bir sıra hepsini çift batmıştık. Toplam 5 sıra ördük. Şimdi oyasını yapacağız. Oyası için 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu tarafa doğru öreceğimize ters sık iğne yapacağız. Yani şöyle tersine batıp çıkıyoruz. Sık iğne yaptık. Şöyle ışığımızı ayarlayalım. Bakın ters yöne gidip batıyorum. Ve böyle güzel bir şekil oluşuyor. Ters yöne doğru ördüğümüzde böyle bir oyamız oluşuyor.
Böyle devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Şimdi ipimi kesiyorum ve bu ipimizi içeride saklayacağız. Şu şekilde arkadan eteğimi çevirdim. Ters tarafından ipimi bu şekil ilmeklerin arasından geçirerek saklıyoruz. Böyle devam edeceğim daha sonra. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Siyah ip yapıyorum ben. Şimdi ipimi sabitleyeceğim. Ve içerideki burayı hazırladığımız yere aynı şekilde ikinci eteğimizi öreceğiz. Evet, ipimizi yine sabitliyoruz ve aynı yerden arkadan arka ortadan başlıyoruz. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Ve kutuların içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Ortaya bir tane. Tekrar kutunun içine 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane de şuradaki çubuğumuzun üstüne. Kutuların içine 5 tane. Diğer çubuğumuzun üstüne de bir tane. Sıra sonuna kadar aynı şekil devam ediyoruz. 2, 4, 5 ve o bir tane de çubuğun üstüne. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet, siyah eteğimizi de 5 sıra düz ördüm arkadaşlar. Daha önceki eteğimi 4 sıra örmüşüm. İç eteği de 4 sıra. Bu 5 sıra oldu. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster 5, ister 4 veya daha fazla uzun. Tercih meselesi. Şimdi oyamızı yapacağız arkadaşlar. Yine 2 zincir çektim. Bu tarafa değil de terse doğru batarak sık iğne yapıyoruz. Ters sık iğne. Evet, aynı şekilde yapalım. Evet, elbisemiz bitti arkadaşlar. Alttaki parçayı da yine 5 sıra ördüm ve yine tersten oyasını yaptık ve bitirdik. Şimdi patiğini yapacağız. Ayakkabısını bu şekilde bir tane yaptım. İkinciyi de beraber yapalım. Yine tabanımızı aynı şekilde başlıyoruz. Ayağımızın 6 zincirle başlamıştık. Bu da yine aynı şekilde 6 zincirle başlıyoruz. Ve 1, 2, 3 sıra aynı tarifle örüyoruz. 4. sıramızda bir fazla arttırma yapıyoruz. Yani 4. sıramızda da 2 tek bir arttır, 2 tek bir arttır şeklinde yapıyoruz. Burayı da bitirdik. Evet, 4. sıramızda 34 tane sık iğnemiz var. Şimdi yukarıya çıkacağız. Bunun için yine aynı tabandaki gibi arkadaki BLO'lardan öreceğiz. Şu tek kattan. Bir de bir arkadaki şuradaki katı da alıyoruz. Çift katlı yapacağız. Açılmasın, sağlam olsun diye. Şu
şekil. Tek kat. Bir de onun bir alttaki sıradaki de tek katı da alıyoruz. Çok bir netleştirelim. Evet, sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Şu şekil, bir de alt, bir de bir arkadaki tek katı da alıyoruz. Evet, devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Ve bundan sonra 4 sıra eksiltme artırma yapmadan döne döne düz öreceğiz. Her ilmeğe tek batalım. Evet, 4 sıra düz ördük arkadaşlar. Şu BLO yaptığımızla beraber 5 sıra. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi kesme yapacağız. Burun kısmımızı toparlayacağız. Şimdi 15 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 14 ve 15. Şimdi 8 tane azaltma yapacağız. Öndeki tek katlardan alıyoruz ve kesiyoruz. Bu birinci, bir, ikinci azaltma, üçüncü azaltma, dördüncü, beşinci, altıncı, 7 ve 8. Peş peşe 8 tane azalttık. Şimdi geri kalan 1, 2, 3. 3 sık iğne tek batıyoruz. Evet. Sıramızı bitirdik. Kaçıncı sıra oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sıramızı bitirdik. 11. sıramızda şöyle bir bağ yapacağız. Şimdi bir kesmeye kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 ve 15 tane sık iğne yaptım. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ve kesme yerini atlıyoruz. 8 tane kesmeyi atlıyoruz. Yani şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atlıyoruz. 9'uncuya batıp tekrar kalan şöyle yaptık. Kalan son sık iğneler yapıyoruz. 1, 2 ve 3 tane sık iğne örüp sıramızı bitirdik. Ben buraya ip takmadım. Sıra takibi yapabiliyorum diye. Ve ilmek kaydırarak bitiriyoruz patiğimizi. Bir tane zincir çekip çok dibinden kesmiyoruz iplerimizi ve bunları içeriye çekerek saklıyoruz. Şöyle tek kattan içeriye çekeceğiz. Böyle saklayalım arkadaşlar. Evet. Sonra tekrar burayı ben düzelteceğim. Evet, patiğimiz de bitti. Şimdi kurdelamızı yapalım. Evet, şimdi Mickey'nin başındaki kurdelasından
bebeğimize yapacağız. Bunun için 15 tane zincir çektim ve trabzan olarak 12 tane trabzan yaptım ve 20 sıra düz ördüm arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi diğer ucu birleştirerek ilmek kaydırarak iki ucu birleştiriyoruz. Şimdi bu şekilde tığımı içine batıyorum. Karşıya da battım. İlk ilmeğe. Hatta sık iğne de yapabiliriz. Şöyle sık iğne yapalım. Daha kolay olsun. Bu zaten arkada kalacak. Sık iğne ile örüyorum. Hemen karşıya. Evet, bu şekilde iki ucu sık iğne ile birleştiriyorum. Evet, sık iğne ile birleştirdik. Burası düz tarafı. Şimdi ipimi biraz uzunca keseceğim. Ve çekiyoruz. Şimdi böyle çevirelim. Burası düz tarafı. Tam ortalayalım. Evet, şu şekilde tam ortaladım ve elimle şu şekilde büzüyorum. Ve ipimle sıkıca doluyorum. Fiyonk yaptık. Kurdele, papyon da olur arkadaşlar. Bu şekilde aynı papyonları da böyle yapacaksınız. Evet, bu kadar yeterli. Kalanını da çünkü dikeceğiz. Şuradan bir iğne geçirelim ucuna. Evet, ipimin ucuna iğnemi taktım ve tam ortadan geçiyorum. İpimi sabitlemek için bu şekilde çok da belli olmadan aynı sıranın altından giriyorum. Evet, ipimiz belli olmasın. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi keçeyle ben puanlarını yapacağım. Tekrar bağlamak için ipimizi yapacağız. Süremiz çok açtı arkadaşlar. O yüzden bir bölüm daha çekmek zorunda kalacağız. O yüzden daha çiçeğimiz var çünkü diğer hepsi için çiçek yapacağız. Artık 5. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.